Emanuela Orlandi, Vatikan yetkilisinin kızıydı ve 1983 yılında Vatikan'da gizemli bir şekilde kayboldu. Bu trajik olayın ardından, dünya genelinde birçok teori ve spekülasyon ortaya atıldı. Olay, sadece Vatikan'da değil, tüm dünyada büyük ilgi uyandırdı. Kiliselerden çocuk mafyasına, hatta Türk bir çeteden siyasi isimlere kadar birçok farklı senaryo masada yer aldı. Gelin bu esrarengiz olaya yakından bakalım. Bu tarz videoları beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Emanuela Orlandi, Ercole Orlandi ve Maria Pezzano'nun 5 çocuklarından dördüncüsüydü. Babası Vatikan Bankası'nın bir çalışanı, bazı kaynaklara göre ise Papa'nın bir çalışanıdır. Aile Vatikan şehrinde yaşıyordu. Ağabeyi Pietro'ya göre çocuklar Vatikan bahçelerinde serbestçe dolaşabiliyorlardı. Emanuela Orlandi, Roma'da ortaokulun 2. yılındaydı. Okul yılı bitmiş olmasına rağmen, Papalık Kutsal Müzik Enstitüsü'ne bağlı, Scuola di Musica Tommaso Ludovico da Vittoria'da haftada 3 kez flüt dersleri almaya devam etti. Ayrıca Vatikan'daki Sant'Anna dei Palafrenieri'deki kilise korosunun bir parçasıydı. Orlandi genellikle otobüsle Piazza di Sant'Apollinare'deki müzik okuluna giderdi. Birkaç durak sonra inip son birkaç yüz metreyi yürüyecekti. Orlandi, 22 Haziran 1983 günü saat 16 civarında evden ayrıldıktan sonra okula geç kaldı ve hava aşırı sıcaktı. Pietro'dan onu götürmesini istedi ama onun başka işleri vardı. Onlarca yıl sonra, bunun üzerinde o kadar çok düşündüm ki, eğer ona eşlik etseydim belki de böyle olmazdı diye pişmanlığını dile getirecekti. Sant'Apollinare Sarayı. Burası Orlandi'nin kaybolmadan önce gittiği müzik okulunun yeriydi. Ders bitiminde Orlandi evi aradı ve kız kardeşi Federica'ya dersten önce bir Avon Products temsilcisinden 2 kişi için 370 lira, yaklaşık 590 euro karşılığında bir defilede el ilanı dağıtmak üzere iş teklifi aldığını anlattı. Bir saat sonra ders bitiminde kendisine cevap vermek için tekrar buluşacağını ekledi. Federica maaşın aşırı az ve dolayısıyla güvenilmez olduğuna inandığı için ona teklifi kabul etmemesini söyledi ve konuyu önce ebeveynleriyle görüşmeyi önerdi. Orlandi okuldan ayrılırken 2 sınıf arkadaşına iş teklifinden bahsetti ve daha sonra onu Corso Rinascimento'daki Palazzo Madama'nın önündeki bir otobüs durağına bıraktılar. En son akşam saat 19:30 sıralarında kimliği belirlenemeyen başka bir kızla birlikte otobüs durağında görüldü. O gecenin ilerleyen saatlerinde, saatlerce bekledikten sonra Orlandi'nin ailesi endişelenmeye başladı ve onu Vatikan ile müzik okulu arasındaki bir bölgede aramaya başladı. Kızlarının sınıf arkadaşlarından herhangi birinin onun hakkında bilgisi olup olmadığını sormak için müzik okulunun müdürünü aradılar. Babası daha sonra onun kayıp olduğunu bildirmek için polise gitti. Ancak polis onun arkadaşlarıyla birlikte olduğunu varsayarak beklemeyi önerdi. Ertesi sabah Orlandi'nin resmen kaybolduğu ilan edildi. Sonraki 2 gün içinde İtalyan gazetelerinde onun ortadan kaybolduğuna dair duyurular yayınlandı. 25 Haziran Cumartesi akşamı saat 18'de Pierluigi adında 16 yaşında bir erkek çocuk olduğunu iddia eden bir gençten bir telefon geldi. Kendisi ve nişanlısının o öğleden sonra Orlandi ile Piazza Navona'da buluştuğunu bildirdi. Genç adam, flütü, saçı, takmayı sevmediği gözlüğü ve kayıp kızın diğer detaylarından bahsetti. Pierluigi'ye göre Orlandi, saçını yeni kestirmiş ve kendisini Barbarella olarak tanıtmış, evden yeni kaçtığını ve Avon ürünleri sattığını belirtmişti. Aynı gün İtalyan gizli servisinin ajanları Orlandi'nin evini ziyaret ederek inceleme yaptı ve ardından Orlandi ailesine tüm telefon görüşmelerini kaydetmeye başlamasını önerdiler. 28 Haziran'da kendisine Mario diyen bir adam aileyi aradı ve Vatikan ile müzik okulu arasında, Ponte Vittorio yakınlarında bir bara sahip olduğunu iddia etti. Yeni bir müşterinin Barbara adında genç bir kızın kaçak olduğunu itiraf ettiğini ancak kız kardeşinin düğünü için eve döneceğini söylediğini bildirdi.
2 gün sonra, Orlandi'nin fotoğrafının yer aldığı çok sayıda poster Vatikan'ın tüm duvarlarındaydı. Ülkenin her yerinde onun ismi yankılanıyordu. Emanuela'nın kaybolmasının ardından ortaya sayısız teori atıldı. Bunlardan biri de Mehmet Ali Ağca iddiasıydı. 28 Haziran'da aileye bir telefon daha geldi. Telefondaki kişi, Haziran ayında arayan Mario adlı kişinin aynı çeteye bağlı olduğunu, 20 gün içerisinde, Ağca ile kızın takas edilmesi gerektiğini söylüyordu. Bu takas için son 20 günleri kaldıkları belirtildi. Temmuz ayında gelen bir başka telefon görüşmesinde de son 20 günlerinin kaldığıydı. Bu olayda Vatikan'ın İçişleri Bakanlığı da görevlendirildi. Bu da sonuçsuz kalacaktı. O dönem Papa'ya düzenlediği suikastın ardından cezaevine giren Ağca'nın takasında kullanılmak için kaçırıldığı iddia edildi. Cezaevinde bir röportaj veren Ağca da bu iddiaları doğrular nitelikte bir açıklama yaparak, Emanuela'yı Bulgaristan'daki ülkücülerin kaçırdığını ileri sürmüştü. Ağca kendi iddialarını daha sonra yalanlamıştı. 15 yaşındaki Emanuela Orlandi'nin kaybolması, o dönem İtalya'da ülke gündemine oturmuş, Orlandi'nin organize suç şebekeleri tarafından kaçırılmış olabileceği olasılığı da iddia edilmişti. Olayın içinde mafya olan gangster Enrico De Pedis de vardı. Enrico'nun kız arkadaşı kızın sevgilisi tarafından tutsak edildiğini dile getirdi. Fakat delil yetersizliği nedeniyle bunun da üstü çizildi. Başka bir iddiaya göre Emanuela seks partileri veren birileri tarafından kaçırılmış zorla çalıştırılıyordu. Hatta en kötü varsayım da Büyükelçiliğin de işin içinde olmasıydı, bu da bir varsayım olarak kaldı. Tabii tüm bu iddialar iddia olmakla kaldı. Yıllar geçse de Emanuela Orlandi vakası halen İtalya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Zaman zaman ortaya yeni iddialar da atılıyor, ancak bu kez durum biraz daha farklı. Bu defa ürkütücü bir mektup geldi. Emanuela Orlandi hakkında geçmişte aileye çeşitli mektuplar gönderilerek farklı iddialarda da bulunulmuş ancak bu iddialar çok kısa süre içerisinde çürütülmüştü. Bu kez gelen mektup ise lokasyon bilgisi de içeriyordu. Vatikan sınırları içerisinde bulunan bir meleği işaret eden mektupta, meleğin işaret ettiği yere bak yazıyordu. Mezarlık bir alanda bulunan melek heykeli, bir eliyle spesifik bir noktayı işaret ediyordu. 2018 yılında Vatikan'daki Roma Büyükelçiliği binasında inşaat çalışması yapılırken zeminde yapılan kazı işleminde insan kemiklerine rastlandı. Yapılan araştırmalara göre kalıntılar bir kadına aitti. Bunun Emanuela olabileceği düşünüldü. Adli tıp çalışanları bunun 1983 yılından daha eski bir vaka olduğunu açıkladı. Netflix geçtiğimiz günlerde Vatikan kızı Emanuela Orlandi'nin kayboluşu ile ilgili bir dizi yayınladı. Tozlu raftaki dosya tekrar araştırılmaya başladı. Yıllardır kayıp kızın peşinde olan aile, bir umut da olsa Emanuela'nın cansız bedenine dahi kavuşmaya razı. Evet arkadaşlar, bir davanın daha sonuna geldik. Bu konu hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Bir sonraki dava videosunda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.